arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben de size bugün değişik geldim. Her zamanki gibi tığ işi değil ama iki şişle örülen bir hırka örerek sizlere bugün geldim. İnanın örüp örebileceğiniz en kolay bir hırka modeli bu. Çok çabuk ilerliyor. 6 numara şişleri alıyoruz elimize. Yumuşacık bir örgüsü düşüyor. Şöyle göstereyim. Şahane bir doku. İlk defa denedim ama güzel bir sonuç aldım ve çok beğendim. Ve sizlere de nasıl yaptığımı anlatmak istedim. Bakın bu da aynı ipin yeşil beneklisi. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu bitirdim, daha dikmedim. İki tane birden ördüm. Arkadaşlar hırkamız yine bir yaşa kadar olan bir hırka ve iki tane ip gidiyor. Yani iki tane ip aldığınızda bu boylarda hırka çıkartabiliyoruz. Eni boyu gayet güzel bir şekilde çıkıyor. Ama aynı numarayla örerseniz 6 numarayla örersiniz. Şimdi bu beyazdaki doku da bu yeşillerdeki gibi, yani burada tam net belli olmazsa diye bunu gösterdim. Bakın şu doku bunun krem rengi bu ip. Bunun dokusu aynen bunda da var ve güzel durdu. Bir tane de böyle olsun dedim ve bir derken iki tane oldu. Çünkü o kadar hızlı ilerleyip ve örülüyor. Başka da bir detayım yok arkadaşlar. Yakadan başlayacağız, yine etek uçlarını da bitireceğiz ve kollarını öreceğiz. Hemen pratik bir şekilde anlatıyorum. İnanın anlattığım kadar kolay örülen bir hırka. Bir tane de siz deneyebilirsiniz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak, videolarımı beğenip yorum yaparak bana destek çıkarsanız çok sevinirim. En azından daha büyük kitlelere ulaşmamı sağlarsınız. Hadi o zaman ne yapalım? İp tanıtımımızla ve örmemizle devam edelim. Evet arkadaşlarım, iplerim böyle 3 tane ip. 3 tane aldım ve bakın şöyle her yerde var bu iplerden arkadaşlar. İpçilerde, ihraç fazlası iplerde bu şekilde satılıyor. Örelim bakalım nasıl bir hırka elde edeceğiz. Şöyle göstereyim. Bakın şahane bir dokusu var bu ipin. 6 numarada şişlerim var. Şöyle bakın. 6 numaralı da misinalı bir şişle öreceğim. 6 numara gayet iyi gelecek buna. Ve arkadaşlar 64 ilmek atarak örgümüze başlayacağız. Şöyle ipimi, başlangıç ipimi biraz uzun tuttum ve 64 tane bu şekilde ilmeğimizi atalım. En sona geldiğimizde ipimize şöyle bir düğüm atalım. 64 tane ilmeğimi attım ve şimdi arkadaşlar düz örgü olarak öreceğim. Birinci ilmeğimi bu seferlik örerek aldım. Her ilmeği düz olarak öreceğim. Bakın böyle. Bütün ilmekleri düz olarak alacağım. Bu ilk sıra biraz zorlayabilir. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Sırayı tamamladım. Tekrar yine hepsini düz olarak öreceğim. Burada haroşa örgü olarak devam ediyorum. Bu yakanın biraz yükselteceğim yakayı. Hepsini düz olarak örüyorum. Bakın böyle haroşa, hepsi tersten de olur. Hepsi düzden de olur. Nasıl örebiliyorsanız o şekilde haroşa olarak örebilirsiniz. Böyle bakın. Bu sırayı gideceğim. Tekrar arka sırada da aynısını yapıp ön yüze geleceğim. Yani şu ip olmayan tarafa. Ve sonra ayrımlarımızı yapalım. Ön yüze geldim. Bakın 2 diş haroşam gözüküyor burada. Bu da yeterli bize. Şimdi arkadaşlar 6 tane ön biye için haroşa bırakacağım. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeği haroşa olarak öreceğiz. Ve tekrar 6 tane düz ilmek örelim. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Şurada saydığınızda 12 ilmek olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ve şimdi bir doladım. Bakın bir doladım. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir doladım. Şimdi 10 tane tek ilmek örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın artıştan sonra 10 tane ilmek ördüm. Doladım ve 16 tane ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tekrar bir tane doladım. Bir tane tek ilmek ördüm ve doladım. 10 tane tek ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane tek ilmek ördüm ve tekrar doladım. Bir tane düz ördüm ve doladım. Şimdi 6 tane düz ilmek. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bu geriye kalan 6 taneyi de bir tane fazla kaldı benim. 6 taneyi de bakın şimdi birini ördüm. İkisini birlikte aldım. Bir tane doladım. Buraya bir tane düğme deliği yaptım. Ve son kalan 3 taneyi haroşa olarak ördüm. Çevirdim. 6 tane yine haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar. 2, 3, 4. Bakın artırmayı da ördüm. 5, 6. 6 tanesi haroşa olarak, geriye kalan bütün ilmeklerin hepsini ters olarak öreceğiz. Artırmalar da buna dahil arkadaşlarım. Bakın artırmaya geldim ve ters ördüm. Bütün ilmekler ters olarak örülecek. Ve yine sıramızın sonunda 6 tane sabit haroşamız olacak. Yumuşacık bir örgü oluyor. Böyle. Sırayı tamamlayalım. Bakın sona geldiğimizde buraları ön patlarımız bizim. 3, 6, 6 taneyi hep aynı öreceğiz haroşa olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çevirdim. Şimdi arkadaşlar artış noktasına kadar aynı öreceğiz. Bakın 6 haroşamı ördüm. Şimdi artışı görene kadar bakın. Artışı görene kadar hepsini düz olarak ördüm. Bakın artışın üstünde ördüm. Şu bizim sabit ilmeğimiz. Şu. Şimdi artırdım. Bir tane bu teki ördüm. Tekrar artırdım. Ve aradakileri düz olarak öreceğim. Tekrar göstereyim artışı. Bakın artışlar yanlara doğru geliyor artırdıklarımız. Ortada bir tane sabit ilmeğimiz var. Bakın. Şurada bir hata yapmışım. Bakın hatamı hemen düzelttim. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir doladım. Bir sabit ördüm. Bir doladım. Ve tekrar şimdi öbür tarafta da aynı işlemi yapacağım. Bu kadar kolay bir iş. Artışlar hep aynı olacak. Bakın tekrar göstereceğim. Hepsini düz olarak ördüm. Artışı gördüm. Sabit ilmeğim bakın bu sabit. Bir tane düz ördüm. Tekrar doladım. Ve şimdi ötekini öreceğim. Bakın geldim. Artırdığımı ördüm. Ve burada
sabit ilmeğim var. Bunu da ördüm ve tekrar doladım. Ve sona gideceğim. Arka sırada hepsi aynı. Şimdi burada 6 ilmek haroşam sabit gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 6. Çevirdim. Şimdi arka sıramız yine aynı. Hatta bundan sonra yapacağımız işlemler hep aynı. 6. Şimdi arka sırada hepsini ters öreceğim. Ön yüze geldim arkadaşlar. Bakın. Sabitlerimi öreceğim. 6. Şimdi artış noktasına geri geleceğim. Ve yine aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Bakın sabit giden artırdım. Sabiti ördüm. Tekrar artırdım. Ve bu şekilde robamız büyüyecek arkadaşlar. Mezronuz varsa 12-13 santim olana kadar öreceğim. Bize 1 yaş için yeterli bir ölçü olacak. Hani 13-14'e de çıkabilirsiniz. Daha bol ve ferah olsun isterseniz. Şimdi sıra sayısını da söyleyeceğim yaptığımızda. Böyle öreceğiz. Hep aynı işlemi anlatmış olacağım. Şimdi robamı büyütüp geleceğim. Evet arkadaşlarım, 10 sıra artırma yaptım. Bakın şöyle 10 sıra sayın, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sıra artırma yaptım. Geldiğim ölçüm bakın şöyle bıraktım. Şu haroşayı ölçmeyeceğiz arkadaşlar. Bakın haroşa sırasından aşağıya 12 santim. Bu da bize yeterli bir ölçü. Şimdi arkadaşlar kollarıyla devam edeceğiz. Bu ipimi burada bırakacağım. Bakın başlangıçta bırakacağım. Kola kadar ilmeklerimi böyle alacağım. Bu şekilde buna boşaltacağım. Ha, isterseniz bununla da örebilirsiniz. İsterseniz başka bir şiş takarak da devam edebilirsiniz. Bakın hepsini aldım. Şurada ortadaki sabit giden var ya. Bakın şu. Şimdi bunu da kola alacağım. Ve ben burada başka bir şiş takacağım. Bakın yeni bir şişle öreceğim. Şöyle. Şimdi yeni ipimizi burada bağlayalım. Bunu çektim aldım. Bakın şöyle bıraktım. Şimdi burada yeni ipimi aldım. Biraz da uzunca bıraktım. Şöyle. Ve şimdi öteki sabit ilmeğe kadar hepsini öreceğim. Hepsini güzel bir genişliğe ulaştık. Yumuşacık oluyormuş bu. İlk defa denedim arkadaşlar. Gayet de başarılı bir ip. Bir değişiklik olsun diye yapılabilecek bir ip bu da. Şöyle ipimi aşağıya atayım. İsterseniz hani bu ana şişte de örebilirsiniz. Bakalım şöyle şuraya kadar. Bakın şu sabit gideni de burada alacağım. Böyle. Şimdi bunun yerine zaten şey yapacağız. İlmek çıkartacağız. Şimdi şunu şuraya sabitleyeyim. Tekrar bakın bunu da çektim. Aldım ve çevirdim. Şimdi dümdüz öreceğiz arkadaşlar. Elimle ölçtüğümde bir karış boyuna gelince haroşa kısmına geçeceğim. Burada örnek yok. Bir şey yok zaten. Dümdüz bir örgü. Kol genişliği de güzel oldu. Bakın. Artırma, eksiltme hiçbir şey yapmayacağım. Bol, ferah bir hırka olsun diye. Yine de bir örün. Bakın eğer kol gözünüze geniş gözükürse aşağıya doğru azaltmalar yapabilirsiniz.
Haroşa kısmında da yapabiliriz azaltma. Bakın böyle. Şimdi sadece dümdüz öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bu kola geçtiğimiz yerden ölçün. Bakın şuradan şöyle karışınızda çok da büyük açmayın elinizi. Bir karış boyuna gelene kadar öreceğim. Hırkamız çünkü bir yaş olduğu için kolu o şekilde ayarlayacağım. Tığ işinde de aynısını yapıyoruz çünkü. Bakın gördünüz mü? Pıtır pıtır örülüyor. Hadi devam edelim. Şöyle. Evet arkadaşlarım, bir karış boyuna gelene kadar ördüm. Bakın şöyle bir karış boyunda. Şimdi burada haroşa örgüye geçeceğim ve kol ağzını yapacağız. Sadece şöyle eksiltme yapacağım. 4 yerde eksiltme yaparak biraz kol ağzını toparlayacağım. 4 ya da 5 tane. Şimdi haroşa örgüyü tersten örüyorsanız buradan başlayabilirsiniz. 3, 4, 5 tane ördüm. 2 tane ilmeği birlikte aldım. 1, 2, 3, 4. Bir kere daha aldım. 1, 2, 3, 4. Bir kere daha aldım. 1, 2, 3, 4. Bir kere daha aldım. 4 defa eksiltmiş oldum. 4 ya da 5 diş haroşa gözükene kadar öreceğim şimdi. Şöyle yapalım. Şişler değiyor, ses çıkartıyor. Ve arkadaşlar şimdi haroşa örgüye geçelim. Hepsini, onu da göz kararı karar verin. 4, 5 diş örelim bakalım bir kaç diş olacak. Şimdi haroşalarımızı örüp gelelim. 4 diş ördüm arkadaşlar. Bakın burayı isterseniz büyütebilirsiniz. 4, 5, 6, yani isteğinize bağlı. Şimdi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Bakın. Tığla da kesebilirsiniz. Böyle şişle de kesebilirsiniz. Benim bildiğim bu şekilde. Bakın tek tek hepsini keseceğim. Şöyle şu şekilde bakın. Ne çok gergin ne de çok bol keselim. Yani ilmeklerin gidişine göre kesip bitirelim. Bakın hepsini gösterdim. Evet arkadaşlar, hepsini kestim. Ucunu da şöyle çektim. İpimi biraz uzunca keseceğim. Şöyle saklayabilmek için bu iple dikmeyeceğim çünkü. Ayırıp bu şeyin olmadığı iple şu ince ile dikeceğim. Çekelim ve bitirelim. Bakın. Şöyle kolumuz gayet güzel, ferah bir kol oldu. Şimdi arkadaşlar buradan bakın şu şişimden başlayacağım. Öbür kola kadar burayı geçireceğim. Bakın böyle
ilmekleri alacağım. Arkayı yeniden taktım. Ta ki kola kadar geleceğim. Şöyle bakın, yine bir tane tek olan burada duruyor. Hemen ipimi alıp buradan yine arkadaşlar ipimi alacağım. Ve arkadaşlar şu ipi biraz uzun bırakın ki saklaması kolay olsun. Bu kolu da aynı öbür kolumuz gibi örüp geleceğiz. Burada ne yaptıysak, bu kolda ne yaptıysak bu kolda da aynı işlemleri yapıp gövdeyle devam edelim. Şimdi çok sürtüyor bu. Evet arkadaşlar, iki kolumuzu da ördük. Şimdi bakın, buradan ilmeklerimi şişime geçirdim ve düz yüzdeyim. Şimdi kol bölümüne kadar yine aynı şekilde öreceğim burayı. 6 tane baştaki sabitimi ördüm. Şimdi arkadaşlar kola kadar bakın, ayrık olan yere kadar geleceğim. Şimdi bakın arkadaşlar, şurada hani bir tane ilmeğimiz vardı ya, şurası. Şunun olduğu yerden bakın, önünden şu ilmeği de ördüm. Bir tane buradan artırmış oldum. Tekrar ilmeklerimi bu tarafa itekledim. Bakın. Yine buranın önündekini, şuradakini alacağım. Şunu alacağım. Bakın. Bir ilmek de buradan ördüm. Şurayı toparladım. 2 tane artırmış oldum. Arkayı örüp şimdi öbür önü birleştireceğiz. Arkayı örelim. Arkayı ördüm. Bakın yine şuraya geldim. Şuradan bir tane ilmek çıkarttım ve ördüm. Şimdi şişimi tekrar alacağım. Bakın. Toparlama yapıyoruz şimdi. Bundan sonrası kolay olacak. Aldım. Ve tekrar buradakini de taktım. Ve bir tane de buradan ilmek ördüm. Ve şimdi düzlere geçeceğiz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Hiç bilmeyen bir arkadaşımız bile bu şekilde rahatlıkla örebilecek. Düğme deliklerini istediğiniz aralıklarda yapın. Bakın ben buraya kadar 1-2 tane yapmışım. Kaç sırada bir yapmışım? 2, 4, 6, 7. haroşanın üzerine düğme deliğini açmışım. Göz kararı ayarlayın. İlla şu sayı diye bir şey yok. Ve ne yapacağız şimdi biliyor musunuz? Dümdüz öreceğiz. Yine bir karış boyuna, hatta bir karıştan biraz daha uzun yapabiliriz. Çünkü onun da altına haroşa yapacağız. Ve buradan sonrası yine dümdüz örülecek arkadaşlar. Evet. 3 alt. Geri kalanı düz. Bu koltuk altından bakın geçtiğimizde hemen oraya geleceğim, göstereceğim. Bakın, bir artırdığımız 2 ilmek ördüm. Ve burayı biraz toparlamış olduk. Şimdi bura dikerken düzelecek arkadaşlar. Sadece kollarda dikiş var. O da mecburen. Evet arkadaşlar, bir karış örelim. Altına da istediğimiz kadar haroşa yaparak hırkamızı tamamlayacağız inşallah. Hadi bakalım, örmeye devam. Evet arkadaşlarım, bitti.
Dümdüz ördüm. Altına da geldim. Haroşasını ördüm ve bitirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hırka oldu. İlk defa denedim ama müthiş bir sonuç elde ettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu kadar kolay ve çabuk ilerleyen bir hırka ördük birlikte. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.